2025'in gişe hasılatında sürpriz hitlerden biri olan Hizmetçi filmi hakkında konuşacağım. Vallahi bu filme giderken beklentimi düşük tutmuştum ama yanılmışım. Beni şaşırttı. Hikaye oldukça zor durumda olan genç kadın Molly'nin zengin Winchester ailesinin evinde hizmetçi olarak işe girmesiyle başlıyor. Sydney Sweeney'nin canlandırdığı, geçmişinde önemli bir sır saklı Molly için para biriktireceği bu iş bir çıkış kapısı. Winchester ailesi ise dışarıdan mükemmel. Amanda Seyfried şık ve güzel ev hanımı Nina rolünde. Kocası Andrew bir gülüşüyle herkese fetheden, yakışıklı, başarılı ve çok zengin bir adam. Bir de 7 yaşında çok bilmiş kızları var. Ama o malikane o kadar büyük ve soğuk ki sanki duvarlar kendi sırlarını fısıldıyor. Ne demek istediğimi seyrederken anlayacaksınız. Film ilk bakışta klasik bir zengin evde fakir hizmetçi hikayesi gibi görünüyor. Fakat Nina'nın daha ikinci iş gününde Molly'ye kötü davranmasıyla gerginlik başlıyor. Arka arkaya küçük şoklarla filmde müthiş gerilimli bir tempo tutturuluyor. Filmi seyrederken zamanın nasıl geçtiğini hissetmeyeceğinizden eminim. Çünkü hikaye hiç beklenmedik anlarda tuhaf yönlere saparak sizi ekrana kilitliyor. Deneyimli oyuncu ve yönetmen Paul Feig, Küçük Bir Rica filmindeki yönetmenliğinden de hatırlayanlar çıkabilir. Eğer o filmi sevdiyseniz Hizmetçi'ye bayılacaksınız. Uyarlanan romanın yazarı bir hekim de olan Frida McFadden. Bu çok satan romanın devam kitaplarını da yazmış. İkinci film de yolda zaten. Eserde sınıf farkları, sırların karanlığı, intikamın oyunbazlığı ve kadınların hafifsenmemesi gerektiği temaları zekice tıkır tıkır işleniyor. Özel gösterimde ben de dahil çoğu seyircinin yargısı ortaktı. Evet, kadınlar bu filmden çok ama çok mutlu çıkacaklar. Hizmetçinin gişe canavarı olması şaşırtıcı değil. Peki bu gişe başarısının nedeni nedir? Bana göre yaratılıştan bu yana devam eden kadın erkek arasındaki tutkulu olduğu denli ölümcül olabilecek tehlikeli ilişkileri sert biçimde irdelemesinin payı yüksek. Bir de oyuncular çok cazip tabii. Sydney Sweeney yine göz kamaştırıyor. Hem kırılgan hem güçlü. Amanda Seyfried ise herkesten rol çaldığı şaibeli ve güvenilmez karakteriyle tam anlamıyla ürpertiyor. İki kadın arasındaki çekimde enteresan şiddet ve dayanışma anlarına tanık olacaksınız. Brandon Sklener'ın hakkını vererek oynadığı iki kadın arasında kalan Andrew ise erkek tanımının tam karşılığı. Günümüzde pek bulunmayan cinsten bir beyaz atlı. Bu arada bu videomu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayınız. Şimdi kafanız biraz karışmış olabilir. Şunu sorabilirsiniz. Bu üç karakterin bir araya gelmesi hani belki bir kıskançlık meselesi dışında nasıl olup da 2 saat 11 dakikalık bir psikolojik gerilim ve dram filmini gözümüzü ayırmadan seyrettirebilir ki? Başta belirttiğim gibi ben de fazla bir şey beklemeden kalıpları kullanan bir film seçeceğimi düşünüyordum. Ama hikayenin akıllıca yazılmış hırçın yapısını oldukça beğendim. Şimdiden iyi seyirler.